Çok önemli bir konuşma yapmak için bu videoyu açıyorum. Normalde fizik ödevim var ve asla bitmedi. Fizik hocam 2,5 saat sonra geliyor. Hem bu var, hem şu test kitabından çözmeliyim. Bu var, bu zaten bitmedi. Ama ben ödev yapmak yerine buradayım. Çünkü az önce TikTok'ta geziyordum ödev yapmadan önce. Hazırlanmak için 2 saat TikTok'ta gezmem gerekti. Ama ödevi yetiştiremeyeceğim. Şimdi şöyle bir durum oldu. Ben zaten Genshin oynuyordum. Sonra boykot olduğu için Genshin'i sildim. Ama şöyle bir durum var. Ben hala bu oyundaki karakterleri seviyorum. Ara sıra editlerini izliyorum. İlk karakter olmasından ötürü mü bilmiyorum. Yani bağ kurduğum ilk karakter. Venti en sevdiğim karakterlerden biri. Ve biliyorsunuz ki, ya belki bilmiyorsunuzdur, önemli değil, biliyorsunuz varsayıyorum. Bir tane haber kanalı Venti'yi çıkarıp kıza benzediği üzerinden onu linçledi. Ve az önce bu videoyu tekrar gördüm. Şimdi ben bu videoyu ilk gördüğüm zaman yurt dışındaydım. Ve o zaman çok problemlerim olduğu için asla iplemedim bu olayı. Yani ipledim ama normalde ben çok ipleyen bir insanım. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Yani genelde böyle olaylar olduğunda çok sinirlenirim ve birkaç gün boyunca bu konu hakkında arkadaşlarımla konuşurum. Onlar da benim attığım ses kayıtlarını asla dinlemezler. O yüzden bilmiyorum. Yani sebep bu değil. Yine dinlemeseler de ben atıyorum zaten. Onlara diyorum dinlemeseniz atacağım, dinlemeyebilirsiniz diyorum. Yani uyarıda bulunuyorum. Çünkü öbür türlü bana yakarışta bulunuyor. Atma, dinleyemiyoruz diye. Ben de baştan kabul ediyorum. Dinlemesen de atacağım diyorum. Hepsine bu arada. Yani sadece birini atmıyorum. Hepsine atıyorum aynı şeyi. Şimdi bu olayı ben TikTok'ta gezerken tekrar gördüm ve tekrar kuruldum. Çünkü hani şu an sadece böyle rahatsızlığımı dile getirdiğim bir video olmayacak. Gerçekten sosyal normlar hakkında konuşmaya geldim burada. Çünkü canım sıkıldı ve bunu konuşmak istiyorum. Şu an çabuk olmalıyım, yoksa fizik ödevim bitmeyecek. Zaten bitmeyecek, bunu kabul etmeliyim. Ama en azından bitirmeye dair çaba gösterdiğim hakkında öğretmeni kandırabileceğim kadar yapmam lazım. Şimdi şöyle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi benim zaten bak nereden başlayacağım bilmiyorum. Şu an ilk defa video atıyorum. Genelde bu konular hakkında sosyal olarak konuşmam. Çünkü Y kuşağının beni linçlemesini istemiyorum. Cancel'lamak istemiyorum Y kuşağı tarafından. Onlardan çok korkuyorum ben. Ama şöyle şimdi. Biraz daha mı yakınlaşsam bilemedim. İnsanlar beni duymasın. Y kuşakları dışarıda var şu an. Hepsi Y kuşağı. Asla Z kuşağı yok dışarıda. Bir de bütün Z kuşakları da safe değil bu arada. Neyse, şunu konuşmak istiyorum. Şimdi Venti zaten 13, yani maksimum 13 yaşında bir karakter. Yani 13 yaşında değil, 200 küsur yaşında da. Ama bu bile aslında oyunun çok gerçek normlara dayalı olmadığını gösteriyor. Bunu anlamaktan acizler maalesef. Şimdi Venti zaten insan değil. Bir insanın bedeninde ve bu bedeninde olduğu kişi 11 yaşındaki bir çocuk bedeni. Hatta 11 değil. 13 mi 11 mi bilmiyorum. Sonuçta bu bir çocuk, erkek çocuğu. Çocuk bu, çocuk. Çocuk. Yani daha vurgulamam gerekiyor mu bilmiyorum. Yani hani nasıl olur? Çocuklar böyle daha cinsiyetsel olarak hormonsal açıdan daha gelişmemişlerdir ya. Hani bizim cinsiyet normlarına da girmelerini bekleyemeyiz. Örneğin bir bebekten ne kadar erkeğe benzemesini bekliyorsunuz ya da bir bebekten ne kadar kadına benzemesini beklersiniz. Örneğin bir bebeğe şey der misiniz? Göğsü büyük değil, işte bu kadın değil. Gerçekten kadınların da göğsü büyük olmuyor ama hani bahsetmeye çalıştığım şey anlamışsınızdır. Şimdi burada bir çocuk. Çocuklar zaten daha hormonsal açıdan gelişmemişlerdir. Yani bizim cinsiyet normları olarak gördüğümüz şeylere giremezler. Ki cinsiyet normlarının hepsi de biyolojik değil. Zaten bunda ne kadar toksik yerlere çekildiğinden de bahsedeceğim birazdan. Venti bir çocuk. O yüzden Venti'den bir yetişkin bir erkek bedeni görmeyi beklemek zaten mantıklı bir şey değil. O bir çocuk. Yani ne kadar hani erkek olarak ne düşünür? İri, kaslı falan. Çünkü sanki tüm erkekler iri, tüm erkekler kaslıymış gibi bunu bekliyorlar. Venti'den iri ve kaslı, yani böyle erkeksel olarak bu tip şeyleri göstermesini bekleyemezsiniz. Ki şöyle bir zıtlık da var bu durumda. Venti çocuksu özellikler gösteriyor. Erkeksi özellikler göstermiyor. Ama şöyle bir şey de var ki Venti kadınsı özellikler de gösteremez. Çünkü Venti bir çocuk. Yani Venti'nin imajı çocuk imajı. Venti'nin beden yapısı çocuk beden yapısı. Yani siz bir çocuğun imajını, bir çocuğun beden yapısını nasıl kadınsı olarak tarif edersiniz ki? Yani bu kadınlığı çocuklaştırmak pedofili kafasında bir şey. Bu da bana çok iğrenç geliyor. Hani bunu spesifik zaten kadınlara da yapıyorlar belli bir yani toplumsal normlarda, ama hani bir çocuk görünce bu çocuğun imajını nasıl kadına benziyor olarak ifade edebilirsiniz ki? Bir çocuktan yetişkin erkek bedeni beklemek çok toksik bir şey, ama o çocuğun çocuksu özelliklerini de
kadına benzetmek iğrenç bir şey. Yani çok aşırı mantıksız bir durum. Çünkü bu durumda hani kadınsı özellikleri kadınların çocuksulaştırma durumu var. Kadınları çocuksu, yani çocuk gibi tarif etme durumu var. Şimdi bu toplumsal her açıdan böyle. Şimdi kadınların zaten bedensel olgunluğu, kadınların imajı, duruşu, kadınlar için oluşturulan o algı, o böyle belli bir vibe vardır ya. Mesela niye çocuk vibe'ı size kadınsı hatırlatıyor ve o çocuğu görünce bu çocuk bunun yetişkin bir erkek özelliği göstermesini bekleyemeyiz demeyi geçtim. Bunun kadınsı bir özellik gösterdiğini düşünebilirsiniz. Çünkü Vente'nin bedeninde kadınsı bir özellik yok. Ne bekliyorsun? Çocuk bedeni mesela. Ve bu iğrenç bir kafa yapısı. Şunu da konuşmak istiyorum. Şimdi zaten sadece tip, duruş, imaj, ses tonu, işte kılsızlık gibi böyle saçı iki yandan bağlamak, lollipop yemek bu tip şeyleri cinselleştiriyorlar. Ya da giyimsel olarak yine bir kız çocuğuna benzemek, küçük ayak sevmek falan filan ya da böyle kadınların davranışsal olarak çocuksu halini sevmek dışında şöyle durumlar da var. Kadınların toplumsal rolleri, toplumdaki yerleri de çok çocuksulaştırılıyor bence. Örneğin bir çocuk nedir? Eğitimsel olarak daha kendini tamamlamıştır. Bir çocuk nedir? Maddi olarak varlığı yoktur. Bir çocuğun maddi, manevi, deneyimsel olarak herhangi bir olgunluk göstermesi beklenmez. Ve bunlar aslında temel nitelikler. Yani bir insan olgunlaştıkça ve yetişkinleştikçe kadın ve erkek fark etmeksizin hem maddi anlamda hem olgunluk anlamında hem zihinsel hani farkındalık anlamında hem yeterlilik anlamında yani maddi söylediğim eğitimsel anlamda olgunlaşması beklenir. Tabii her insanın eğitimsel anlamda %100 olgunluk göstermesi beklenmez. Her insanın maddi açıdan çok gelişmiş olması beklenmez ama en azından şunu teşvik edersin. Bir insan olgunlaştıkça hani çocuğu teşvik etmek durumu vardır. Örneğin çocuğu okula yollarsın. Evet her yetişkin belki yani eğitimini tamamlamamıştır ya da çok mükemmel bir eğitim seviyesine her yetişkin sahip değildir. Bu okey. Ama en azından şunu demezsin ki bir erkek için. Erkeklerin eğitimsel olarak gelişmesine gerek yok. Bir erkek eğitimsel okula gitmeden de olgun ve yetişkin olabilir. Bu belli bir yerde erkekten eğitimin kattığı o getiriyi ve olgunluğu uzaklaştırmak demek oluyor. Ve bunu kadına yapıyorlar. Bunu kadına hem maddi anlamda yapıyorlar hem eğitimsel anlamda yapıyorlar. Hani kadının yetişkinsel olgunlukları ve yeterlilikleri bir yetişkin bir bireyin göstereceği olgunluklara göstermesini istemiyor. Mesela kalıbı vardı bir ara. Bir erkek çıkıp demişti. İşte bir kadın bir şeyin nasıl yapılacağını bilse de bir erkeğin de bilmiyormuş gibi davransın. Bu erkeği işte tatmin ediyor. Bir kere mesela kadınların erkeklerin egosunu tatmin etmek için var olan canlılarmış gibi görülmesi de iğrenç. Hani şunu söylemeye çalışıyor. Sen o erkeğin de aciz görün, hiçbir şey bilmiyormuş gibi görün ve o erkek kendini üstün hissetsin. Yani birinden iyi olmaktan çok birinin senden kötü olması da sana ego olarak tatmin verir. Çünkü aynı mantık. Birini senden hani böyle anlatırlar ya metafor olarak. Hiç öğretmenleriniz yapmış mıdır bilmiyorum. Mesela iki tane çizgi çizer, ikisi de eşittir. Derken nasıl ki yani bu sizin çizginiz olsun, bu arkadaşınızın çizgisi nasıl kendiniz daha iyileştirirsiniz? Hani genelde bunu kısaltmaktan çok bunu uzatmanın önemini göstermek isterler aslında burada. Ve bu buna benziyor. Hani karşı tarafın senden daha küçük, daha aciz, daha zayıf. Hani hem fiziki anlamda hem zihinsel anlamda hem yeterlik bir şey yapabilme anlamında. Mesela nedir? Bir şey yapabiliyorsan da yapamıyormuş gibi davran. Bir şey taşıyabiliyor olsan da fizik olarak yetiyor olsan dahi yapamıyormuş gibi görün gibi kalıplar da var. Yani kadını böyle aslında acizleştiren çocukmuş gibi kendi işini yapan kadınlar, kendine yetebilen kadınlar, kendi giderlerini sağlayan kadınlar çekici görülmüyor. Tam tersi kadını öbür türlü gördükleri için ona benzemen lazım. Olgun olsan dahi olgun değilmişsin gibi görün. Paran varsa dahi paran yokmuş gibi görün. Bir şey yapabiliyor olsan dahi yapamıyormuş gibi görün. Bu kadının çocuklaşmak demek. Bu yüzden zaten toplumda pedofilinin bir nebze bu kadar fazla olduğunu düşünüyorum. Yani bununla etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlık kavramından olgunluğu ve yetişkinliği o kadar çıkarıyorlar ki her anlamda. Hem bedensel hem zihinsel hem işte maddi olarak, eğitimsel olarak ya da gerçekten bedensel de olarak hani sadece mesela nedir? Bir çocuk o yüzden bir erkek ya da bir kadınla dair bir çocuk gördüğünde onun evlenebileceği, ona işte bir erkeğin çekilmesi edebileceği yetişkin bir erkeğin o kalıba sokuyor onu. Çünkü nedir? Aslında gerçekten kadınsı olarak tamamen her şey o çocuk uyuyor. Çünkü çocuk kalıbına kadınsılığı, oradaki çizgiyi, o olgunluk çizgisini bulanıklaştırdıkları için ikisi birbirine karışıyor. Bir çocuğu gördüğünde yetişkin kadın uzaklara gösteriyor. Evet, yetişkin bir kadının maddi özgürlüğü olmasına gerek yok. Yetişkin bir kadının deneyimsel gelişmişliği olmasına gerek yok. Bir yaşam yani hayatında böyle bir deneyimi olmasına gerek yok. O kadının bedensel olarak gelişmiş olmasına gerek yok. O kadının ne istediğini bilmesine gerek yok. O kadın hani bir çocuk aciz olur ya.
hani kadından bu yeterlikleri çaldıkları için bir kız çocuğunun bu kadar aciz olması onlara şunu hissettirmiyor. Bu da olgunlaşmamış denmiyor. Çünkü olgunluk o şekilde tanımlanmış kadına zaten. Olgunluğun gereksiz olduğu söyleniyor. O yüzden bana iğrenç geliyor. Hani Venti'nin hani onu gördüğünde ondan zaten yetişkin bir erkek özelliği görmeyi beklemek saçma. Çünkü bir çocuktan onu beklemezsin. Tam olarak 13-11 yaşında bir erkek çocuğu gibi duruyor. Sadece daha böyle naif durduğu için, gülümsediği için, belki güzel ve şirin durduğu için, hani yine güzelliği, yine erkeklikten uzaklaştıkları için bunu yapıyor olabilirler. Bu da iğrenç bir şey. Neyse ama şu an ilk o bahsettiğim konuyu bitireyim. Yani sadece onu yetişkin bir erkek olarak görmekten çok onu kadınsılıkla bağdaşlıkları için erkeğe benzemediği üzerine vurgu yapıyorlar aslında. Onu çocuk olarak değil de kadın olarak algıladıkları için. Çünkü çocuklukla kadınlığı iç içe görüyorlar. Aynı şeymiş gibi. Oysa kadınsız hiçbir özellik de göstermiyor. Olgun bir kadın gibi mi duruyor Venti? Hani olsa bir kız çocuğuna benziyor dersin ki kız çocuklar erkek çocuklar birbirine benzer zaten. Hatta yetişkin insanlarla bile şöyle olur. Hani bir insanın tipi yüzünden erkek ya da kadın olarak görmek iğrenç bir şey. Bu da mantıklı değil. Çünkü görünüş, örneğin giydiğin elbise, saç şeklin, bu tip şeyler ne cinsiyetsel şeyler değildir. Örneğin ben saçımı kısa kessem ve erkek gibi giyinsem beni erkek sanan bir sürü kişi olur. Bu kalıbı yapıp yani bunu zaten kullanırlar bir sürü kişinin. Örneğin sosyal medyaya giriyorsunuz. Birine şey yazmışlar. Görebiliyorsunuz bunu yani kız mısın erkek misin? Niye? Çünkü gerçekten bunu onları taşıyan bir insan olmadığın sürece karıştırılıyorsun. Yani bizim cinsiyet algımız bu kadar aslında net değil. Yani cinsiyetler bu kadar net değil. Bir insanı bence çıplak görmediğin sürece onun net kadın mı erkek mi olduğunu anlamak zor. Eğer o kadın gerçekten kadınsı kalıba girmemişse, o erkek de gerçekten erkeksi kalıba girmemişse kültürel olarak bunu anlamak gerçekten zor bir durumda. Ve şöyle bir durum var. Gerçekten hani ben erilik, maskülenlik, feminenlik gibi kalıpların olmadığını düşünüyorum. Bunlar yalan şeyler. Çünkü gerçekten biyolojik anlamda kullanılmıyor. Gerçekten bu tip şeyler biyolojik olarak konuşulmuyor. Örneğin farklardan konuştuklarında ne konuşuyorlar? Tip, davranış, imaj, beğendiğin şeyler, kişilik özelliklerin. Bunlar tamamen değişken şeyler. Bunlar hani örneğin senin pembe, bir erkeğin pembe sevmesi onun kadın olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü pembe sevmekle biyolojik olarak hiçbir bağ yok. Ama hani bu şuna benziyor. Bu erkek pembe giymiş, kadın demek gibi. Ya da bir erkeğin duruşu daha narin olabilir. Bunun yine bir hani vücut dili, konuşma şekli, bu tip şeyler aslında cinsiyetle hiçbir alakası yok. Ama bunları cinsiyetle ilişkilendikleri için insanlara zorbalıyorlar ama bunların dediğim gibi hiçbir alakası yok. Asıl alakası olan şeyler hiç konuşmuyorlar. Örneğin evlilik, maskülenlik, feminenlik gerçekten hormonsal anlamda konuşulsaydı bunlar gayet okey olurdu. İnsanlar diyor işte cinsiyetsizleştirmeyin. Zaten bunlar cinsiyetsiz şeyler. Sen bunlara cinsiyet atıyorsun. İnsanlar böyle değil. Mesela ben o zaman pantolon giydiğimde erkek mi oluyorum? Geçmişte bu zaten böyle düşünüyorlar. Ya da bir erkek pembe giydiğinde kadın mı oluyor? Hayır. Ya bir insanın sevdiği şeyler, zevkleri ya da bir çocuğun oynadığı oyuncaklar. Bu tip şeyler çok hani biyolojik şeyler bile değil. Ki biyolojik olarak %100 cinsiyeti etkileyen şeyler bile net değil. Örneğin sen gidip demiyorsun ki atıyorum sallıyorum 300 seviyesinde testosteron erkekliktir demiyorsun. Nedir? 300 ve 200 en üst ve en alt sınırdır. Bunun arasında hepsi normaldir. Yani o bile değişken bir şey. Net bir kalıp yok aslında bu durumda. Ve hani gerçekten bu tip şeylerin konuşulması gereken yerlerde toplum hep susuyor. Örneğin tedavi, tıbbi şeyler. Mesela kadın ve erkeklerin hormonal dengeleri farklı. Yani bir erkek için kullanılan bir tedavi bir kadına aynı etki etmiyor. Ya da bir erkek için bulunan o teşhis mantığı bir kadına aynı şekilde aynı semptomları göstermiyor o kadın. Ya da mesela bedensel fark. Nerede konuşulmalı? Araba mesela emniyet kemerleri. Emniyet kemerleri erkek bedenine uygun tasarlanıyor. Bu yüzden kadınların mesela ölüm oranları daha fazla oluyor kazalarda. Ya da ilk yardım. İlk yardım mesela kadınların göğüsleri ortamda daha büyük oluyor. Bunu konuşacaksak bu konuda konuşmalıyız. Çünkü hep mesela mankenler erkek bedeni şeklinde. Bu yüzden insanlar bir kadın bedenle karşılaştığında ve kadın göğsü büyük olduğunda, bir de mit olduğunda hani kadınlar cinseldir, uzak durulmalıdır, işte görünmemelidir, bahsedilmemelidir, laf edilmemelidir, işte muhabbetleri hani tıp konusunda bile mesela vajina diyorsun adam kadın diyeyim çünkü benim bunu gördüm ve gerçekten kadın diyordu. Vajina kelimesini kullanmayın diyordu ve bunu konuşan kişi bir jinekologtu. Bu konuda bilgi veriyordu. Ama gerçekten bilgide bile konuşmuyorsun. Bu yüzden mesela ben küçükken adet olana kadar adet kelimesinin ne olduğunu bilmiyorum. Hep hastalık diyorlardı. Hastalık çok ucu açık bir şey, anlıyor musun? Hasta ne? Hasta ne? Grip mi? Hiç bahsedilmiyordu. Ya da mesela ben 15 yaşına kadar gerçekten kadınlar doğurduğunda mesela plasenta diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Gerçekten kadınların kendi bedenleri hakkında bu kadar az bilgiye sahip olması iğrenç bir şey. Yani mesela erkekler için derler işte büllüğünü göster derler yani herkesin ortasında ama kadınlar için mesela vajinal kelimesi çok utanç verici. Bir tıbbi bir anda konulsa bile. Kadınların hep bu kadar uçuklaştırılması iğrenç bir konumda zaten. Ama gerçekten mesela hani o yüzden bir ilk yardım yapacak bir erkek ama kadının göğüsleri mesela
var. Onu dokunmaya çekiniyor. Bu yüzden mesela kadınların bu tip müdahalelerde ölme ihtimali daha yüksek oluyor. Ya da mesela ben piyano çalıyorum. Piyanolar ortalama erkek ellerine göre tasarlanmış. Beni çok etkilemiyor ama hani öyle aslında. Bütün sistemler erkek bedenine göre tasarlanmış. Mesela kimse bu konuda konuşmuyor. Bunlar gerçekten hayati ve gerçekten konuşulması gereken şeyler. Tıp mı? Öyle. İcatlar mı? Öyle. Mesela Siri bile. Siri değil de nasıl? İşte yapay zekalar mesela ortalama beyaz erkek sesinin o tonuna göre tasarlanıyor. Mesela siyah bir kadını algılama oranı %69 muydu? Beyaz bir erkek için de 93 müydü bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum ama fark var yani. Bu tip şeyler bile fark ediyor ve bunların hiç kimse konuşmuyorken gidip böyle hani gerçekten biyolojik, gerçekten hayati şeylerde konuşmuyorken bunlarla kimse şunu söylemiyor. Cinsiyetsizleştirmeyin. Hani cinsiyet farkı zaten olduğunu kimse reddetmiyor ama bu konularda konuşmalıyız işte. Yani ben mesela pembe sevmiyorsam ben erkek miyim? Elbise giymiyorsam ben erkek miyim? Ya da bir erkek pembe seviyor olabilir. Kadın mı? Hani böyle imaj, o Valentino duruşu var ya. Daha böyle onlara o sert erkek kalıbını vermiyorlar. Kadın ya da işte bedeni erkek olarak iri görmüyorlar. Kadın ya da saçları yanından uzun örgü mesela işte mavi şey var. Kadın. Yani bunlar o kadar yüzeysel, o kadar cinsiyetle alakalı olmayan şeyler ki. Ve bunları konuştuğunda bunların çok affedersin siktiri boktan şeyler olduğunu söylediğinde sanıyor ki cinsiyetli. Şimdi bunlar aslında cinsiyetli şeyler değil. Bir erkek saçını aldı. Şurayı boyadı maviye. Ne değişti kanka? Ne değişti? Ki bunlar toplum boyunca hep değişken şeyler. Örneğin geçmişte erkekler için hani onlara uygun gören renk pembeydi. Kadınlara maviydi. Hatta bakarsanız eski fotoğrafları hangi Amerikan başkanıydı adını unuttum. Çocuk fotoğrafında dantelli elbise giymişler adama. Tam küçük ama dantelli elbise giyiyor. Şu an mesela bir erkek çocuğuna gidip dantelli elbise giydirse işte şeylere bak. Bak kelimeyi bulamadım. Sapkınlara bak, erkek çocuğuna dantel elbise giymişler falan diyecekler ama bu hiçbir şey değişmeyecek. O çocuğun hormonları değişmiyor. O çocuğun hani erkeksiliğin ve kadınsılığın ne olduğunu çok sapıtıyorlar. Erkeksilik mesela erkeklik olunan bir şey değil. Sen gidip bir erkek makyaj yapsa da mesela hormonları değişmeyecek. Bununla hiç alakalı şeyler değil. Geçmişte mesela firavunlar makyaj yapardı. En güçlü erkek makyaj yapardı mesela. Ya da eski mesela Rönesans nasıl diyeyim eski Avrupa'ya bakarsanız hep erkekler mesela pembe şeyler giyiyor. Mesela tight giyen erkek var. Tight gibi şeyler giyiyorlar mesela. Çünkü niye pembe kanla daha çok bağdaştırılıyormuş ve kanın açık bir rengi yani erkek çocuklarına o yüzden pembe giydiriyorlarmış. Mavi de masumluğu ifade ettiği için onlara göre kız çocuklarına mavi giydiriyorlarmış. Hatta Meryem Ana'nın fotoğraflarına bakarsanız hep mavi tasvir edilir giysileri ve başındaki örtü hep mavidir mesela. Bu da onu gösteriyor. Ve o yüzden bu kalıplar bana iğrenç geliyor. Ya da başka yerden hatırlayayım. Topuklu ayakkabı aynı şekilde. Geçmişte cinsiyetsiz bir şeydi. Etek mesela İskoç erkekler etek giyiyor. Bunlar çok değişken şeyler. O yüzden bunları konuşmak iğrenç ve mantıklı değil. O yüzden Ventiol'un söylemeleri beni çok kırdı. Venti de 10 dakikada düzgün konuşun. Ve çıkmışlar böyle yok işte Yahudi yıldızı yok işte şuradaki harç. Abi kılıç yani. Daha nasıl yapabilirler? Tabii ki artı şeklinde olacak bak. Şurada kılıcın şeyi tamam mı? Bıçağı. Burada da tutma yeri olacak. Şöyle bir şey olacak sonra tutma yeri oluyor. Ne olmasını bekliyorsun? Her şeyi götünüzden anlamayın gerçekten. Yani ona bakıp onu nasıl görüyorsunuz? Tamam hadi diyelim ki Yahudi yıldızı. Ben görünce onu anlamıyorum bile. Sen nereden çıkardın? Çocukları nasıl etkilemesini bekliyorsun? Hadi benim odamda her yerde Yahudi yıldızı olsun. Benim kafamı nasıl etkileyecek bu? Ne hissedeceğim bu konuda mesela? Bana bir imaj mı verecek o? Neyi bekliyorsun? Hadi diyelim öyle. Öyle neyi değiştirecek? Alakası bile yok. Gidip böyle küçük yer, işte Yahudi yıldızı. Hani o yüzden çok saçma geliyor bu tip kalıplar ve mesela Venti'ye fanboy falan diyenler var. Fanboy ne? Fanboy yine aynı bak. Aslında sadece homofobik kitle değil. Gerçekten eşcinsel kitle ya da bu tip şeyleri normal gören kitle de gerçekten bu cinsiyet normlarını taşıyor. Örneğin nedir? Bir kadın var tamam mı? Kadın çok böyle feminen kalıba girmiyor. Nedir? Saçını kısa kesmiş. İşte erkeksi şeyler giyiyor onların kalıbına göre ve buna maskülen diyor. Bu da aynı şey. Aslında sen diyorsun ki bu tip şeyler erkeklerin yaptığı şeyler, bu tip şeyler erkeksi şeyler ve bir kadın bunu yaparak maskülen oluyor diyorsun. Aslında sen aynı kalıbı taşıyorsun. Niye? Onlar kadın erkekte etkilemiyor. Bir kadın pantolon giyerek de feminen olabilir. Çünkü kadın yani anlıyor musun? Bu kadınlık ve erkekle alakalı bir şey değil ne giydiği. Ama sen böyle yaparak aslında şunu söylemiş oluyorsun. Bunlar gerçekten erkek kalıbı. Ve hani bunları kabul ederken bile aynı kalıpta yaşıyorlar. Aynı kalıbı taşıyorlar. Gerçekten sinirim bozuyor. Bir erkek mesela senin kafana göre maskülen ya da erkeksi değil diye erkeksi kalıba girmiyor değil mi? Mesela femboy diyorsun. Yani niye bir erkek örneğin saçını mavi boyadı mesela nasıl diyeyim? Vent'in duruşu daha hani çok maskülen kalıba girmiyor ya. Sen aslında feminen femboy diyerek aslında aynı şey yapmış olursun. Sadece biriniz kabul ediyorsunuz onu
Tamam biz onu benimsiyoruz diyorsunuz. Diğeriniz tam tersi ama sonuçta ikiniz de o cinsiyet kalıbını oluşturuyorsunuz. O yüzden ben bunu sevmiyorum. Ya da şey mesela cinsiyet kalıplarına şu beni çok rahatsız ediyor. Bundan zaten bahsedecektim. Örneğin zaten insanla ilgili bir sürü etken var. Örneğin cinsiyetle gerçekten doğrudan etkilenen şey var. Örneğindir hormonlar. Doğrudan cinsiyetle alakalı. Başka hani net bir kalıbı var onun değil mi? Ya da cinsel organlar. Ve bunun dışında şey var. Genetik. Arada diploma alanım doldu. Bir şeyler silip geldim. Hızlı olmam lazım. Bir de genetiksel şeyler var. Genetiksel şeyler hani hem senin genetikten etkilenebilir hem senin hormonsal durumlarına etkilenebilir. Yani bunun tek etkeni cinsiyet değil. Evet cinsiyetten etkilenebilir ama tek etken bu değil. Genetikten de etkileniyor ve dominant olarak genelde genetikten etkileniyor. Bir de gerçekten ne genetikle doğal olarak cinsiyetle alakalı olmayan şeyler var. İnsanlar cinsiyetin biyolojik bir şey olmadığını mı iddia ediyor bu konu? Ben anlamıyorum. Çünkü hani o kişinin yaptığı şey nasıl cinsiyetini etkileyebilir? Hem mesela biri çıkıp şey dese ki ben kadın gibi hissetmiyorum, ben erkek gibi hissediyorum dese, ben erkeğim dese derse ay sen kadınsın. O kişi ne kadar erkeksi şeyler yapsa bile sen kadınsın derler. Tam tersi biri ben erkek şeyler yapıyorum ama kadın gibi hissediyorum dese der ki erkeksin kanka, abi falan derler, dalga geçer mesela. Ne yapmaya çalıştığın şey ne? Şimdi zaten bak cinsiyetin en temel durumları bile %100 değil. Şunu söyleyebilirim. Zaten bunu bahsettim. Örneğin demiyorsun ki şu seviye, şu sayı cinsiyetin, atıyorum testosteronu direkt şu sayıda olmalı demiyorsun. Bu iki aralıkta olması gerek diyorsun. Onun bile net bir sayısı yok. Arada değişken yani. Yani bu şey demek, insanlar farklı olarak erkekse de kadınsı olabilirler. Çünkü bu bir spektrum dediğim gibi. Net bir kalıbı yok. Erkek budur diyemezsin. Erkek bunların hepsi olabilir aynı anda. Ya da kadın için aynı şekilde. Örneğin bir boy. Şimdi şunu diyebilirsin mesela erkekler hani testosteron boyu etkiler ve erkekler ortalama daha uzun olur. Bu her erkeğin uzun olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bu genetiksel de bir şey aynı zamanda. Nedir? Senin kısa boy genin vardır. Yani boyun daha kısadır genetiksel olarak. Ailen kısadır. Testosteron tabii şunu etkiler. Senin aynı ailedeki bir kadına göre, aynı genetiğe göre bir tık uzun olmanı etkiler. Yani o genetik üzerine etki eder. Hani genetiğin üzerine etki eder. O direkt belirlemez. O yüzden birinin boyuna bakıp işte şu filmden şu eril diyemezsin. Bir kadın için aynı şekilde. O zaman bir kere kadınlar mesela bu boydan bahsettiğinde şunu da söylemiş oluyor. Sen bir erkeğin bir kadından uzun olması gerektiğini iddia ettiğinde bir kadının bir erkekten kısa olması gerektiğini iddia ediyorsun ve erkek güçlüdür, uzun boyludur derken kadın da güçlüdür, kısadır diye bir kalıp da oluşturmuş oluyorsun aslında aynı konuda. O yüzden kadınlar erkeklere bir norm biçerken çok dikkatli olmalılar. Çünkü bu toplum erkek lehine çalışıyor. O yüzden hani aslında sizin oluşturduğunuz algılar, o normlar erkekten çok sizi etkileyecek. Bir erkek kısa olsa da kabul edilir toplumda. Bu gerçekten sizin oluşturduğunuz norm onu etkilemeyecek çok. Sadece sizin açınızdan siz onu seçmezsiniz bu kadar. Ama senin oluşturduğun erkek uzundur kalıbı kadınlar için kısa olma konumunda çok da onları etkileyecek. Bunu da anlamıyorlar bence. Mesela dediğim gibi o yüzden bir erkeği direkt kısa görünce, saçlarını uzun görünce direkt mesela ona femboy kalıbı yapıştıran bu queer kitle de benim sinirimi bozuyor. Çünkü ne alaka? Saçın uzun olmasını sen o zaman feminen mi atfediyorsun? Da bir erkeğin kısa olmasını direkt onu feminen kalıba sokuyorsan aslında gerçekten bunu yapan homofobik kitleye benziyorsun. Sadece sen onu kabul ediyorsun ama hala aynı konuma sokuyorsun onu. Şunu demiyorsun ya bir erkek bunu yaparak da el alabilir. O yüzden bir erkek hangi konumda olursa olsun, bir kadın hangi konumda olursa olsun bana göre fem ya da maskülen kadın değil kalıplar asla yok. Bunlar yok yani. Var değiller. Siz uyduruyorsunuz gibi geliyor bana. Benim kişisel fikrim bu. Ve bunun aslında gerçekten doğru olduğunu düşünüyorum yani. Hani sadece bireysel bir fikir olarak kaldığını da düşünmüyorum. Çünkü bu biyolojiye kaymıyor. Yani biyolojiye kaysa tamam diyeceğim. Biyolojiye kaymıyor ama dediğim gibi insanlar farklı konularda. Sonuçta bir erkeğe bakıyorsun etek giyiyor evet. Etek giyse bile hala biyolojik olarak sağlıklı erkek özellikleri gösteriyorsa o erildir. Çünkü eril olmak, maskülen olmak biyolojik bir şeydir. Senin elbise giymenle alakalı değil. O yüzden ventiyi rahat bırakın.